Merhabalar, Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere yeşil domates reçeli tarifimi paylaşmak istiyorum. Farklı reçeller denemeyi seviyorsanız bu reçeli mutlaka denemelisiniz. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. 1 kilo küçük yeşil domatesim var. İyicene yıkadım. En küçüklerini seçtim alırken. İncecik kabuklarını soyuyorum. Tüm domateslerimin kabuklarını soydum. Bir tabağın içerisine bir miktar su aldım. Üzerine 2 tatlı kaşığı karbonat ekliyorum. Fazla tepeleme olmasın karbonat. Karıştırıyorum. Ve soyulmuş domatesleri üzerine ilave ediyorum. Üzerine geçecek kadar su eklemelisiniz. Bir miktar daha su ekleyip üzerine bir tabak kapatıyorum. Bütün domatesler suyun içine batsın diye. Tabağın da kapağını kapatıyorum. Buzdolabına kaldırıyorum. Bir gece bu şekilde bekletiyorum. Bakın ertesi günü oldu. Domatesleri güzelce yıkayıp süzgece aldım. Daha sonra bakın gördüğünüz gibi kürdanla domatesi birkaç yerinden delerek suyunu ve çekirdeklerini çıktığı kadar çıkarmaya çalışıyorum. Domatesin şeklini bozmadan. Bakın tüm domateslerin suyunu çıkardım. Yaklaşık bir kase kadar suyu çıktı. Suyunu kullanmıyorum tabii ki. Bir kase kadar çiğ bademi, tuzsuz olması gerekli. Bir tavanın içerisine alıyorum. Üzerine bir miktar su ekleyip 1-2 dakika kadar kaynatıyorum. Daha sonra süzgeci alıyorum. Bakın gördüğünüz gibi bademlerin kabuklarını soyuyorum. Tüm bademlerim hazır. Çekirdeklerini çıkarmış olduğum domateslerin içerisine deldiğim yerlerinden her birine birer badem yerleştiriyorum. Bir tencerenin içerisine 3,5 su bardağı toz şekeri alıyorum. Üzerine 3,5 su bardağı su ekliyorum. 6-7 adet karanfil ekleyip ara ara karıştırıp kaynama noktasına gelmesini bekliyorum. Bir silme çay kaşığı tereyağı ekliyorum. Bakın şerbetim kaynamaya başladı. Hazırlamış olduğum domatesleri içerisine ilave ediyorum. Kalan bademleri de üzerine ekliyorum. Tekrar reçelimin kaynama noktasına gelmesini bekliyorum. Bakın kaynamaya başladı. Ocağın altını kısıyorum ama kaynama noktasında olacak şekilde. Ara ara karıştırarak reçelimi pişmeye bırakıyorum kısık ateşte. Yaklaşık 1 saattir kısık ateşte kaynayan reçelime bir silme çay kaşığı limon tuzu ve yarım tane limonun, taze sıkılmış limonun suyunu ekliyorum. Tekrar bir karıştırıyorum. Kısık ateşte pişirmeye devam ediyorum. Reçelim daha kıvam almamış. Bir miktar daha pişmesi gerekli. Reçelin kıvamına bakmak için bir tabağa bir miktar suyundan aldım ve derin dondurucuda soğuttum. Kıvamına bakıyorum. Kıvamı olmuş. Sıcak olduğu için size sulu gibi gelebilir. Şimdi reçelimin üzerinde oluşan köpükleri almak için yaklaşık 2 dakika kadar ocağın altını açıyorum. Bakın harlı ateşte kaynarken bütün köpükler yüzeye doğru çıkıyor ve kolay bir şekilde alabilirsiniz bu şekilde. Köpüklerini alıyorum. Daha sonra ocağın altını tekrar kısıyorum. Reçelim 1,5 saattir kısık ateşte pişiyor. 1,5 saatte pişti ve kıvama geldi. Artık ocaktan almak istiyorum. Tabii siz de kendi reçelinizin kıvamına göre pişirme süresini ayarlamalısınız. Bakın soğumuş halini görüyorsunuz ama tam soğumadı yine de. Soğudukça biraz daha kıvam alacak. Görüyorsunuz gayet güzel oldu. Yeşil domates reçelim artık servis için hazır.
Bu reçelin özelliği dışının sert, içinin yumuşak olmasıdır. Bunun nedeni de karbonatlı suda bekletiyor olmamız. Normalde bu tarz reçelleri kireç kaymağında bekletirler. Ben kireç kaymağı yerine karbonatlı suda bekletmeyi tercih ediyorum. Her ikisi de aynı işi görüyor. Bundan dolayı dışı sert, içi yumuşacık oluyor. Sizler de değişik reçeller denemeyi seviyorsanız denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.